Herkese merhabalar, Güzelsi'ye hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber çan inişe sahip envelop etek kalıbı çıkaracağız. Bu kalıbımız sizden gelen talep üstüne kalça kısmı, popo kısmı bedene oturur şekilde olacak. Bu nedenle daha önce yine sizlerle beraber çıkardığımız temel etek kalıbını kullanacağız. Burada da gördüğünüz gibi böyle çalışmalarda daha hızlı hareket edebilmek adına ben temel etek kalıbımın kartona kopyasını almıştım. Siz de kendiniz için aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Böylece işleriniz hız kazanacaktır. Temel etek kalıbımızı elimize alıp başlayalım. İlk olarak ön beden kalıbımı kalça çizgisine kadar sağ ve sol olarak karşılıklı kopyasını alıyorum. Kalça düşüklüğüme kadar kalıbımı karşılıklı çizdikten sonra etek boyumu belirlemek istiyorum. O yüzden eteğimin ön orta düz boy ipini 60 cm'e uzatarak etek boyumu belirliyorum. Düz boy ipimin en orta inen noktasına gönyemi 90 dereceme dikkat ederek yerleştiriyorum ve eteğimin uç kısmını oluşturuyorum. Burada neden ön ortayı kullanarak tek taraflı çalışmadığımızı sorabilirsiniz. Bunun nedeni eteğimizin envelop bir gelişi olması. Envelop gelişi doğru oturtmak ve karşı tarafa geçişini görmek açısından bu şekilde çift taraflı kalıbımızı açık bir şekilde çalışıyoruz. Siz isterseniz ilk olarak tek taraflı çalışıp açılımı o şekilde de verebilirsiniz. Ama envelop gelen parçayı oturtmak için daha sonrasında yine böyle açık bir şekilde kopyasını almak zorundasınız. Eteğimin uç kısmını çizdikten sonra yan hatlarıma geçiyorum. Burada yan hattımı belirlerken kalça kısmımın oturmasını istediğim için eteğime kalça ovalimden bana izin verdiği ölçü derecesinde aşağıya doğru genişlik sağlıyorum. Bunu yaparken cetvelimi popo ovalime en uygun biçimde yerleştiriyorum. Popo ovalimden düz geçişin muntazamlığına dikkat ediyorum. Dikkatli bakarsanız cetvelimin popoma oturuşu çok düzgün bir akış sağlıyor. Birbirini tamamlıyor. İlk olarak düz bir şekilde sağ ve sol çan geçiş çizgimi atıyorum. Sonrasında etek boyumu 60 santim belirlediğim için aynı ölçüyü yan hatlarımda da belirliyorum. Burada pratiklik açısından ben ölçümü düz cetvelimle alıyorum. Fakat siz daha ayrıntılı olsun isterseniz belden gelen hattı mezuranızda ya da yumuşak cetvelinizle ölçerek 60 santimi daha iyi oturtabilirsiniz. Bu biraz acele bir çekim oldu. O yüzden ben en pratik şekilde davranıyorum. Yan hatlarımda 60 santimi işaretliyorum. Şimdi de ön ortamdan yan hatlarıma doğru etek ucundaki geçişimi sağlayacağım. Bunu yapabilmek için rigamı etek ucumun ortasından yan hattımda aldığım noktama doğru yerleştiriyorum. Ön ortadan yana doğru oval geçiş sağlıyorum. Rigamı nasıl oturttuğuma iyi bakın. Bu geçişleri verirken ön ortanızdan gidebildiğiniz kadar düz geçiş vermeye dikkat edin. Eteğinizin ortasından yanlara doğru tatlı bir çıkış olması önemli. Etek ucumdaki fazlalıkları da atıyorum. Böylece klasik eteğimi çok basit bir şekilde çan etek haline dönüştürmüş oluyorum. Çan eteğin çok daha iyi geçişli ve farklı olanları da var arkadaşlar. Fakat siz bu şekilde kalça hattı otursun istediğiniz için çalışmamızı böyle yaptık. Videomuzda iki farklı envelop geçişi anlatacağız. Bunların ilkinde eteğimizin ön kısmını tam çalışacağız. Onun üzerine envelop parça geçişi sağlayacağız. İkincisinde ise iki taraflı envelop geçişimiz olacak. Tek geçişli modelimizi çizmeye başlayalım. Öncelikle gözümle belimin sol ucundan sağ etek ucuma doğru yumuşak hatlı bir ovallik veriyorum.
Burada keyfime göre hareket ediyorum. Hattımı az çok belirledim. Şimdi de rigamla netliğimi sağlıyorum. Hattımın düz olması önemli. O yüzden bir de kavadoramla geçişlerimi düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi oval parça sağ taraftan gelerek alttaki parçanın üzerine kapanıyor. Yani bu ovallik verdiğimiz yarım parça üstte kalan envelop geçişli parça. Kalıbımızın krokisi hazır olduğuna göre sağ parçamızın kopyasını alalım. Çünkü sağ parçamızın üzerinde yapacağımız uygulamalar var. Kopyamızı alırken düz boy ipimizi de unutmayalım. Parçamızın kopyasını aldık. Bu parçamız eteğimizin üstte kalan parçası olacağı için penslerimizi yok etmemiz gerekiyor. Penslerimizi yok etmezsek üstte kalan parçamızdaki pensleri de dikmek zorunda kalırız. Böyle yaparsak da eteğimiz çok hoş durmaz. Zaten sağdan gelen parça bele doğru küçülüyor. Bir de üstünde pens olursa göze hoş gözükmez. Tabii isterseniz siz kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim belki model özelliği olarak kullanacaksınız. Ama standartta tercih edilmez. Altta kalan tüm parçada pensler kullanılabilir. Bu parça zaten üzerini kaplayacağı için gözükmeyecektir. Evet, peki penslerimizi nasıl yok ediyoruz? Penslerimizi kalıbımızın yanlarından atarak yok ediyoruz. Soldaki pens payım kadar belimin yan tarafından içeriye noktamı alıyorum. Noktamı aldıktan sonra pensimin indiği yeri yan hattımda belirliyorum ve pensimin inişinden 1 santim gibi daha aşağıya nokta atıyorum. Pensimi yan hattımdan atarken normal pens uzunluğumdan biraz daha aşağı iniyorum ki yan hattımın geçişi yumuşaklığını korusun. Noktalarımı aldıktan sonra kavadoramla iki nokta arasındaki ovalliği yani kalça hattımı yeniden şekillendiriyorum. Burada siz riganızı da kullanabilirsiniz. Benim kalıbım %50'lik bir kalıp olduğundan kavadoram daha kolayıma geldi. Artık pensin bizim için bir anlamı yok. O yüzden üzerine çarpı atıyorum. Bir de yanda kalan fazlalığımı yok sayıyorum. Soldaki pensimi yok ettim. Sıra geldi sağdaki pensime. Solda yaptığım işlemin aynısını burada da yapıyorum. Pens payım kadar bel hattımdan içeriye nokta atıyorum ve bu noktadan kalıbımın ovalliğinde geçiş sağlıyorum. Burada parçam dar olduğu için gözüme en estetik gelecek şekilde parçamın ovalliğini sadık kalarak bir geçiş veriyorum. Belirlediğim hattı kavadoramla netliyorum. Pensimi ve kalıbımın yanda kalan parçasını atıyorum. Kalıbın üzerinde bir de renkli geçiş sağlayalım. Baz kalıbı görmeniz açısından. Evet, sarı hat bizim eteğimizin üstte kapanan parçası. Böylece ilk örneğimizi çalışmış olduk. Alttaki tüm parçayı kumaş katı şeklinde kesebilirsiniz. Seride zaten açık şekilde çalışılır. Bu çalışmada isterseniz iki parça birbiriyle öpüştürülür ve yanlardan arka bedenle çatılır. Kemeri tüm olarak klasik etekteki gibi çalışabilir. Böyle modelde arkadan fermuarlı olur mesela. Ya da sağdaki parça bele monte edilmez, yandan dikilir ve bel kısmı kemeriyle birlikte hareketlilik göstererek soldan gelen parçayla belin sol yanında bağlanır. Bunun dışında sağ ve sol parça arka bedenle çatılır ve bel geçişinde sol tarafın kemeri sağ tarafın kemerinin içinden geçerek arkadan bağlanır. Envelop eteklerde bu bel geçişleri çok çeşitlilik gösterebiliyor. O nedenle ben burada ne kadar anlatırsam anlatayım sizin bunu birebir görüp teyit etmeniz gerekir. Bu nedenle ben sizin yerinizde olsam mağazaları şöyle bir gezerim ve envelop eteklerin bel geçişlerine, kapanışlarına şöyle bir bakarım. Ne kadar çeşit görür ve incelerseniz bazı şeyler o kadar iyi olacaktır. O yüzden şöyle bir Ar-Ge çalışması yapın, gezin görün derim. Çünkü buradan o kadar çeşitliliği sağlamam pek mümkün değil arkadaşlar. Sanırım artık ikinci örneğimize geçelim.
geçebiliriz. İkinci örneğimizi yaparken pratik olması adına kalıbımı ön orta düz boy ipinden ikiye katlıyorum ve envelop gelişimin kopyasını karşıya veriyorum. Kopyamı rigamla netliyorum. Hızlı ve basit olması adına ben karşı tarafta aynı görüntüyü vererek çapraz bir geçiş oluşturdum. Burada siz modelinize göre yine farklı davranabilirsiniz. Önemli olan envelop eteğimizin mantığını anlamak. Çapraz görüntüyü oluşturduğumda altta kalan parçamızı atmış olduk. Bu modelimizde altta kalan pensli parçada isterseniz penslerinizi kullanabilirsiniz. Ama sağ tarafta yine penslerimizi attığımız kalıbı kullanırsak daha estetik bir duruş elde ederiz. Bu iki örneğimizde de yine klasik etekteki gibi düz kemer kullanarak iki parçayı da sabitleyebilirsiniz. Eteğinizi arkadan fermuarla çalışabilirsiniz. Ayrıca bu iki ön parçayı arka bedenle yanlardan çatarak önde hareketlilik sağlayıp sol parçanın kemerini içeriden sağ parçanın kemerinden geçirerek sağ ve sol kemeri kuşak misali arkada bağlayabilirsiniz. İsterseniz de iki ön parçayı önden dikişle de birleştirebilirsiniz. Bu tarz modeller hareketli ya da hareketsiz olarak çalışılabilir. Burada sizin ne istediğiniz önemli. O yüzden ilk örnekte de söylediğim gibi biraz model incelemeniz ve ne istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Kararınızı verdikten sonra çalışmanızı bu videoda gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Fakat videodaki kalıplarımızın kalça hattından oturmalı olduğunu unutmayın. Daha rahat çan gelişler de var. Aslında o modellerdeki uygulamalarda teknik olarak bu şekildedir. Fakat genel olarak eteğin bas kalıbı pensiz ve akışı belden inişli olur. Kalıbımızı çalışırken popo çizgimize çıtlarımızı atmayı unutmayalım. Bakın ben öne gelen parçada atmışım ama alttakini atmamışım. Siz unutmayın ki ön bedenle arka bedeni dikerken eteğiniz muntazam olsun. Ayrıca sol altta kalan parçayı da sağ parça gibi pensiz çalışabilirsiniz. Bunun için sadece sağ parçayı karşılıklı biçimde çarpı 2 çalışmanız yetecektir. Eteğimizin ön bedenindeki geçişlerimizi çalıştıktan sonra bir de arka bedenimizin uygulamasını yapalım. İlk olarak ön bedendeki gibi klasik etek kalıbımızın kopyasını bir çıkaralım. Burada ön eteğimizdeki gibi karşılıklı çalışmamıza gerek yok. Tek taraflı çalışabiliriz. Kopyamı aldıktan sonra etek boyumu oturtuyorum. Arka orta düz boy ipimi baz alarak bel hattımdan aşağıya 60 santimden noktamı atıyorum. Attığım noktamı gönyem yardımıyla 90 derecelik açıma dikkat ederek uzatıyorum. Etek ucumu çiziyorum. Buradan eteğimin yan hattına geliyorum. Ön bedende yaptığım gibi kalça gelişimi baz alarak cetvelimi etek ucuma doğru oturtuyorum. Ve bu hat üzerinde 60 santimden işaretimi alarak eteğimin yan boyunu belirliyorum. Sıra geldi etek ucumun ovalliğine. Burada da yine rigamı eteğimin arka orta düz gelişine yerleştiriyorum. Ve yan gelişimdeki noktama doğru ovalliğini sağlıyorum. Altta kalan parçayı kalıbımdan atıyorum. Böylece eteğimin arka bedenini de hazırlamış oldum. Modelinize göre arka ortayı dikişli ya da fermuar geçişli yapabilirsiniz. O kısımlar artık size kalmış. Videomuzda kalça hattı bedene oturan iki farklı envelop etek çalıştık. Bu çalışmalarımızı modelinize göre uyarlayabilirsiniz. Elimden geldiğince ayrıntı vermek istedim. Umarım muvaffak olmuşumdur. Bir yanlışımız, eksiğimiz varsa affola. Her zaman yorumlardan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa bize iletebilirsiniz. Onun dışında yine yorumlarınızla, takiplerinizle, beğenilerinizle bizi destekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz güzelse sizin destekleriniz de var olacak. Hepinize çok mutlu, huzurlu, sağlık dolu zamanlar diliyorum. Hoşça kalın, hep bizimle kalın.